Abi hoş geldin. Hocam hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de. Bugün bir Netflix dizisi inceleyeceğiz. Yerli bir iş. Heyecanlı mısın? Heyecanlıyız. Bugün geçen hafta Netflix kütüphanesine eklenen Çağan Irmak'ın yazıp yönettiği Yaratılan dizisini konuşacağız. Abi diziyi beğendin mi? Uzun zaman sonra herhangi bir dijital platformda çıkan yerli bir işi beğendim. Kısaca bahsedersek şu açılardan bence çok iyi olmuş. Sanat departmanı çok iyi çalışmış. Post prodüksiyon süreçlerindeki color kısmı da harikaydı bence. Yani dizinin rengi tüm bölümler boyunca çok fazla mekan değişmesine rağmen ruhu çok iyi yansıtıyordu. Kostümleri de çok beğendim. Bir dönem işi olmasına rağmen çok ince eleyip sık dokunulmuş. Bu açıdan iyiydi. Onun harici diyaloglar çok dönemin diyaloglarıydı. Onu da çok iyi yapmış Çağan Irmak bu noktada. Hikaye normal. Zaten hani Frankenstein'ın Osmanlı uyarlaması tarzı bir şeyini izliyoruz. Oyunculukları çok beğendim. Erkan Kolçak Köstendi'nin özellikle bambaşka bir karakteri oynuyor olması. Yine tabii hafif eski rollerine benzerlikler var ama bundan çok iyi bir iş çıkarmış. Genel olarak fena değilin üstünde. Uzun süredir Netflix'te doğru düzgün Türk dizisi seyredemiyorduk. Yani Doğru. dijital platformlar Türkiye pazarına girdikten sonra içimizde hep şöyle bir düşünce vardı. Süreler kısaldı, hikayeler daha derinleşecek, güzel diziler izleyeceğiz diye düşünüyorduk. Ama ne yalan söyleyeyim, böyle beklediğimiz dizileri göremedik. Doğru. Çünkü yazan kişiler aynı. Yazan kişiler bir de eski uzun dizi yazma telaşı içerisinde oldukları için dezenformasyon içindelerdi aslında. Fakat Yaratılan beni özellikle ilk bölümüyle çok şaşırttı. Ya film gibi bir ilk bölüm yok muydu? Ben devamı gelecek zannettim. Bunu güzel yapmışlar ve 4 bölüm falan böyle gidiyor. Sonra biraz yavaşlıyor işte. Spoiler vermeyelim şimdi, bir olayın yaşanmasıyla birlikte. Dizinin ana çatışmasını tetikleyen olay yaşanmasıyla birlikte. Netflix'in klasik o formülü var. Hani bölüm sonlarında o heyecan yaratıp yavaş yavaş açma. Karakterin 3. bölümde ya da 2. bölümde çok ilginç bir karar vermeye gitmesi falan. Ama şunu da söylemek lazım, hani diyaloglar bakımından, atmosfer bakımından ve değindiği temalar bakımından gerçekten güzel bir işti. Orijinal dersen orijinal değil. Zaten uyarlama olduğunu da belli ediyor ama Çağan Irmak'tan ben bu tarz bir şey hiç beklemezdim yani. Adam hani hiç böyle bir şey daha önce çekmemişti. Şimdi bir de yazıp yönetmiş. Ve üstesinden de gelmiş. Her yönetmen böyle bu kendi türü olmayan işlerde yapımlar yapmazlar. Yani Martin Scorsese değilseniz yapmıyorsunuz açıkçası. Çok fazla sayamıyorum. Hani Kubrick falan değilseniz çok zor. Yani riskli de zaten, ben de yapmazdım ama helal olsun ya. Madem Netflix geldi, farklı bir şey yapalım kafasına girildi. Evet, bu da o işlerden birisi olmuş. Çok fazla iş yok böyle ama ya. Yaptıklarında cringe oluyor, kötü oluyor ama bu okey mesela. Ayrıca şöyle bir şey var. Mesela Osmanlı atmosferini bu tarz bir hikayeyle birleştirme fikri de bana yaratıcı geldi aslında. Yaratıcı yani, çünkü Cumhuriyet'te geçse o esrarengizliğini kaybedebilirdi. Derinlikli bir hikaye izledik. Bu çok önemliydi bence mini dizi olması açısından. Ya özellikle mesela İlk bölüm özelinde konuşuyorum. Spoiler'ı daha sonra konuşuruz. Özellikle cüzdan meselesi, kolera meselesi, bunlara bir salgın üstünden gitmeleri ve bu hikayenin bir dirilme olayına ilerlemesi hikayeyi çok dolduran detaylardan biriydi. Makyajlar da bu arada çok okey. Makyajlar zaten çok okey ve bir de karakterler de hiç böyle sırıtmıyorlar yani baktığımızda oyunculuklarda. Hani her yan roldeki oyuncular bile çok sırıtmamışlar. Peki dizide neleri beğenmedin? Dizide beğenmediğim şeyler işte şunu söyleyebiliriz. Bir noktadan sonra çok fazla drama kayıyor. 5-6-7 arasında. İhsan karakterinin daha böyle bir kendi dünyasına döndüğümüz yerlerde tempo düşüyordu. Çok yaratıcı aslında oradaki panayır sahneleri falan ama hani hikayenin temposu bir noktada düşüyordu. Onun aşık olma süreçlerini görüyorduk ve ortak bir amaçtı aslında. O aşık olduğu kızın tekrar diriltilmesine doğru giden bir sürece ilerleyeceklerdi. Bir yol filmi atmosferi de yaratmaya çalışmışlar. Hikayenin tersten akıyor gibi olup aslında çok da tersten akmaması bana biraz tembel geldi. Farklı şekillerde ilerleyip daha kafa karıştırıcı olabilirdi. Onun harici gereksiz twistler vardı ama bu genelde çok fazla oluyor farklı bir şey yapalım dediğimizde. Bir noktada da o boğucu atmosfer biraz beni hani ardı ardına izlerken gerdi ama ayrı zamanlarda izleseydim büyük ihtimal hafta sonu rahat bir şekilde bitirebilirdim. Ben bir anda izleyince bir noktada zorlandım. Ama çok fazla bir eksi göremedim işte ben. Şöyle bir şey vardı abi. Benim nezdimde öyle bir hissiyata kapıldım. Özellikle ilk bölümden sonra dizi böyle bir genel Türk dizisi kıvamına bir evrilmeye başlamıştı. Mesajlar da arttı ve de oldu sanki. Hani o ilk bölümün atmosferinden biraz çıkıldı gibi geldi bana. Hani çünkü gerçekten çok güzel bir hikaye tabanı oluşturmuşlar. Ben hakikaten hani yapmak istemiyorum. İlk bölümü hani o dönemde izlediğim en iyi Türk işlerinden biriydi ilk bölüm nezdinde. Ama daha sonrasında o hikaye çok fazla bilindik bir yöne doğru evrilmeye başladı. Sanki orada farklı kararlar verilse bu dizi
son dönemin en iyi Türk dizisi olabilecek noktaya gelebilirdi gibi geldi bana. Kesinlikle katılıyorum. Bu noktada şöyle bir inadı oluyor bizim yazarlarımızın. Bizden olsun iş. Bizden olacaksa ne oluyor? Hemen ekliyorlar bildiğimiz olayları. Bu globalde çok bir etki yaratmıyor. Yine o iki karakter üzerinden götürseler olur işte. Bak burada hep aynı sıkıntıya düşüyorlar. Yani bu televizyon dizisi değil. Süren kısıtlı. Yan karakterleri sadece ana hikayeye etki edecek şekilde dizaynla yeterli. Bana onları anlatma, onları tanımayayım. İki karakterimin üzerinden ilerlesin hikayeler. Onları derinleştir bana. Zaten süren az. Bunu yapman gerekiyor. Onu hiçbiri yapmadı şu ana kadar ya. Taner Ölmez hakkında ne düşünüyorsun? Bana çok fazla farklı gelmedi. O evhamlı hali zaten daha önce de oynadığı rollerden birisiydi. Senin de konuşmuştuk çekim öncesi. Bir mucize doktor vibe'ı falan vardı. Yani hani kötü değil ama farklı bir şey sunmuyordu bana. Ben farklı roller sunan insanları çok beğeniyorum bir noktada. Onun harici herkes belli seviyenin üstünde oynamıştı bence. Kötü diyemem yani. Kötü buldum ya da cringe, kulağımı tırmalayan diyaloglar da olmadığı için çok sıkıntı yaşamamış bence oyuncularda. Reji bence çok dikkat etmiş yani oyuncuların o rollerine falan. Aşırıya kaçmıyordu hiçbir şey. Bu arada sesle alakalı şöyle bir şey söyleyeceğim. Mesela atmosfer sesleri için bayağı kasılmış ama şu hala günümüzün sorunu olan özellikle ses anlaşılmıyor. Diyaloglar bazen anlaşılmıyor ya. Ben alıştım artık. Türkçe altyazıyla izliyorum Türkçe işleri. Sen sette iyi alamazsan sesçi ne yapsın yani? Hani en iyisini getirsen de bir şey olmuyor. Bir yere kadar kurtarabiliyorsun. Bu gerçekten sıkıntı. Hele bir de şöyle bir şey de var. Şimdi Netflix hep farklı illerde, farklı zamanlarda çekim yaptırıyor ya. Bu da belki de çalışan ekiplerdeki insanların da farklı insanlar olmasından dolayı da sıkıntı çıkartıyor olabilir. Farklı değerlerde çekim yapıyorlardır ya da bazen açık sahnelerde, özellikle açık alandaki sahnelerde acayip sıkıntılar oluyor ya. Ya ben bunu çok anlayamıyorum. Acaba bu tarz personel eksikliği mi var acaba? Bilmiyorum yani birçok işte gördüğümüz bazen sırf bunun için yurt dışından da sesçi getiriyorlar ama hala büyük bir etkisini göremedik. İstiyorsan biraz da spoilerlı konuşalım. Şimdi bu dizi bir mini dizi olarak tasarlandı. Ki devam edebilir mi? Devam edemez, öldüler ya. Yani bu dizi tutarsa daha geriye dönük bir şey yapılabilir mi? Mesela İhsan'ın geçmişiyle alakalı bir şey seyredebilir miyiz? Spin-off tarzı yapılabilir eskisine. Çünkü onun o karakter işte en orijinal karakter oydu. O oyuncu da bence onu çok iyi oynamış. Yeni sezonlar getirmiyorken globalde falan yerli de bu tarz bir şey getireceklerini zannetmiyorum. Peki hikaye gidişatı açısından gözüne çarpan neler var? Bence hikayenin bir başlangıcı ve sonu olması güzel. Farklı anlatış tarzı denemesi, bunu çok başarılı olmasa da denemesi bence güzel. Peki bölümler nezdinde mesela gözüne takılan şeyler var mı, hikayeler? Ya son bence güzel bitti ikisinin de. Biri başında ölü bulunması ve hani çok uzak bir yerde kimsenin görmediği bir şekilde onların hayatına dahil oluşumuz falan. Güzeldi. Altının bulunması, oradaki insanların bir şey paylaşamaması detayı çok iyiydi. Ve dizide benim en çok beğendiğim şey de şuydu. Çok güzel diyaloglar kuruyor yani. İnsanın hayatta bir amacı olmasını çok iyi anlatıyor ve bu amaç uğruna da ölmesi gerektiğine de bir noktada götürüyor yazar bu kısımda. Gerçi yazarla yönetmen aynı kişi de. Yani öyle bir insanın tutkusu olması ve böylece yaşamına devam etmesi tarzında bir bakış açısını sunuyordu bize. Bir de hayatı kolay yoldan kazanmaya çalışanlar vardı, onların yanındaki dostları falan. Onların ikisi arasındaki mevzuyu da anlatıyordu falan. Güzeldi yani, verdiği mesajlar, konuştuğu diyaloglar falan çok bizden de içten de global olan kısımları da vardı. Yani tam kesitlik olarak bu diziden 10 tane kesit çıkartırım ben sana. O toplam olarak izlediğinde belki de fark edilmiyor bunlar. O açıdan diyalogları kuvvetliydi denilebilir. Panayır'ın olduğu bölüm, karakterler dışarıdan bakıldığında çok karton karakterler gibi gözükse bile tavırlarından dolayı orijinal bir şey yaratılmış orada. Ben mesela o bölümü çok keyifle seyrettim. Bir sürü farklı karakterin Osmanlı'da gayrimüslimler üstünden, özellikle kadın işçi üstünden güzel bir hikaye vardı orada. Orada onların ufak bir aile oluşu derken orada küçük bir hikaye yaratılması benim çok hoşuma gitti. Ya o ekip çok tatlı geldi bana. 5. ve 6. bölüm nezdinde o karakterlerin devreye sokulması ve o kadar Osmanlı özelinde orijinal bir yere değinmesi benim çok hoşuma gitti. Bu diziyi insanlara önerir misin abi? Bu diziyi insanlara öneririm çünkü farklı bir iş izlemek istiyorlarsa, yerli işlerden ümidi kesmedilerse hala bakabilirler. Hani çok yükseltmez ama hani kötü falan diyemezsin yani. Ki çoğu diziye ben daha ilk bölümden izlediğinde diyorum Aktrisa falan demiştim yani izlerken, o farklı platform işiydi. Ya da sonradan bozuyor falan çoğu dizimiz. Katlanamıyorum, tahmin edemiyorum yani. Bak Türk dizilerini bile izleyebilen bir kişi olarak televizyonda. Platformdakilere gerçekten aklım ermiyordu.
çoğu diziyi. Ama bu diziyi fena bulmadım. Bu yoldan ilerlemeye bence devam. Deneye deneye yapacağız. 5 sene sonra falan ben çok iyi diziler yapabileceğimizi düşünüyorum Türkiye'den. Yani Atiye ve Hakan Muhafız fantastik işlerinden böyle bir fantastik işe geçilmesi beni mutlu etti ama 7 sene sonra böyle bir işe geçilmesi de üzdü diyebilirim. Teşekkürler abi. Ben teşekkür ederim. Videolarımızı büyük bir ilgiyle takip ediyorsunuz. Tekrardan videomuzu beğenmeyi ve kanala abone olmayı da unutmayalım arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.